Elimde küçük bir taş sarkıyor ve tam şu anda bu videoyu izlerken sen, elimdeki bu sarkaç sana bir şey söylemeye çalışıyor olabilir. Çünkü sevgili dostlarım, birazdan anlatacağım o gece, sarkacımın elimde durduğu yerde durmayı reddettiği, sanki görünmez bir el tarafından çekiliyormuş gibi döndüğü o gece, hayatımın en sarsıcı gecelerinden biri olmuştu. Ve o gece öğrendiğim şeyi bugüne kadar kimseyle bu kadar açık paylaşmamıştım. Az sonra sarkacın nasıl yalan söyleyemediğini, zihnimizin ona nasıl engel olduğunu ve sen de dahil olmak üzere pek çok insanın aslında doğuştan bu iletişime yatkın olduğunu ama bunu bir türlü fark edemediğini anlatacağım. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlersen artık sarkacına baktığında onu bir obje olarak değil, seninle konuşan bir ayna olarak göreceksin. Hazırsanız başlayalım. Merhaba gerçeği arayan dostlarım. Bugün sizi çok özel, çok hassas ve bir o kadar da güçlü bir yolculuğa çıkartıyorum. Bu yolculukta konumuz sarkaç iletişimi ve bu iletişimin önündeki en büyük engel. Bizim o durmadan konuşan, durmadan sorgulayan, durmadan şüphe eden mantıklı zihnimiz. Çok uzun yıllardır bu yolda yürüyen biri olarak söylüyorum. Sarkaç bir oyuncak değildir. Sarkaç senin bilinçaltınla, senin yüksek benliğinle ve evet, bazılarımızın evrensel bilgi alanı dediği o büyük bilgelikle kurduğun bir köprüdür. Ama bu köprüyü kullanabilmek için önce içindeki o gürültücü sesi, "Hayır, bu bir saçmalık." diyen o sesi susturmayı öğrenmen gerekiyor. Peki neden birçoğumuz bu yeteneğimizi bastırıyoruz? Sevgili dostum, sana bir şey söyleyeceğim ve eminim ki bunu duyduğunda içinde bir "Evet, bu tam olarak ben" hissi uyanacak. Sen hayatın boyunca hep bir şeyleri fazla hissettin, değil mi? Bazen bir insanla tanıştığın ilk saniyede, henüz tek kelime konuşmadan ondan hoşlanmayacağını biliyordun. Bazen bir karardan önce içinde bir sıkışma, bir daralma hissettin ve o kararı yine de aldın. Çünkü mantıklı olan oydu. Ve sonra pişman oldun. Çoğu zaman da kendine "Keşke içgüdülerimi dinleseydim." dedin. İşte bu his dostlarım tesadüf değildir. Bu senin sezgisel kanalının bazılarımızın üçüncü göz, bazılarımızın iç ses dediği o kanalın sana sürekli sinyal göndermesidir. Ancak modern dünya küçük yaşlardan itibaren bize tek bir dili öğretti. Mantığın dilini. Sayıların, kanıtın, gözle görülür olanın dilini. Ve bu dil o kadar yüksek sesle konuşmayı öğretti ki bize, sezginin fısıltısını artık duyamaz olduk. Ama sevgili dostlarım, iyi haber şu: bu yetenek kaybolmadı. Sadece toz tuttu ve sarkaç o tozu silmenin en eski, en güvenilir araçlarından biridir. Çoğu insan sarkacı ilk gördüğünde bu bir ip ucundaki taş nasıl olur da bana bir şey söyler diye düşünür. Bu tamamen mantıklı. Zihnimizin bu sorusu ve aslına bakarsanız yanlış da değil. Doğru bir soru ama eksik. Sarkaç kendi başına konuşmaz dostlarım. Sarkaç senin elinin, bileğinin, kolunun, kaslarındaki o mikroskobik, gözle fark edilemeyecek kadar küçük hareketleri büyüten bir araçtır. Bilim insanları buna idemotor etki derler.
Ama biz bu isimlendirmelerin arkasındaki asıl gerçeği biliyoruz. O gerçek nedir biliyor musunuz sevgili dostlarım? O mikro hareketler nereden geliyor? İşte orası bilimin henüz tam olarak anlatamadığı yer, anlayamadığı yer. Çünkü o hareketler bilinçli zihinden değil, çok daha derin, çok daha bilge bir yerden, bilinçaltından, bazılarımızın ruhun sesi dediği o katmandan geliyor. Sarkaç bilinçaltının bilinçli zihne konuşabilmesi için ödünç aldığı bir megafondur. Ve işte tam burada mantıklı zihin devreye girer ve bu megafonun sesini kısmaya çalışır. Burada sorulması gereken soru belki de mantıklı zihnimiz dostumuz mu yoksa düşmanımız mı? Şimdi burada dikkatli olmamız gereken bir noktaya geliyoruz sevgili dostlarım. Ben mantıklı zihni düşman olarak göstermek istemiyorum. Mantıklı zihin bize yol boyunca eşlik eden, bizi trafikte arabaya çarpmaktan, ateşe elimizi sokmaktan koruyan değerli bir yol arkadaşıdır. Ancak her yol arkadaşı gibi onun da bir sınırı vardır. Mantıklı zihin deneyimlediği, kanıtladığı, 5 duyuyla algıladığı dünyanın dışına çıkıldığında paniğe kapılır. Ve panikledi mi ne yapar biliyor musunuz? Kontrolü ele almaya çalışır. Sesini yükseltir. Bu saçma, bu tesadüf. Sen kendin hareket ettiriyorsun zaten diye durmadan size arkadan fısıldar. Hatta bazen bağırır, çığlık atar. İşte bu yüzden sevgili dostlarım, sarkaç eğitiminin ilk ve en önemli adımı sarkacı doğru tutmak değildir. Mantıklı zihni doğru yere oturtmaktır. Onu susturmuyoruz. Ona bir koltuk gösteriyoruz. Otur, izle ama şimdi konuşma lütfen diyoruz. Bunu bir örnekle anlatayım sevgili dostlarım. Küçük bir çocuğu düşünün. Meraklı, sorgulayan, sürekli neden, neden, neden diye soran bir çocuk. Bu çocuğu susturmaya, bağırarak odadan çıkarmaya çalışırsan o çocuk daha da yüksek sesle ağlar ve seansını sabote eder. Ama onu şefkatle, sabırla bir kenara davet etmek, işte gerçek ustalık burada başlar. Şimdi izninizle size en başta söz verdiğim o geceyi anlatmak istiyorum. Çok, çok uzun yıllar önce bu yola henüz yeni adım attığım günlerde hayatımda çok önemli bir kararla karşı karşıyaydım. Aklım elbette bana bir yön gösteriyordu. Mantıklı, güvenli ve bana göre doğru görünen bir yön. Ama içimde tarif edemediğim tuhaf bir huzursuzluk vardı. O gece sarkacımı elime aldım. Sorumu sordum. Ve sarkaç benim beklediğim yönün tam tersine kararlı, net bir şekilde hayır hareketi yaptı. Bir kez değil, 3 kez sordum. 3 kez de aynı cevabı aldım. O anda içimdeki mantıklı zihin öyle bir isyan etti ki anlatamam size sevgili dostlar. Sen bunu istemiyorsun diye kendi elin öyle hareket ettiriyor dedi. Bu bir kendini kandırma dedi. Ama ben o gece bir şey fark ettim sevgili dostlarım. Eğer sarkaç gerçekten sadece istediğimi söyleseydi bana istediğim cevabı verirdi. Tersini değil. Sarkaç bana istemediğim, hatta korktuğum bir cevabı verdi. Ve bu onun benim bilinçli isteklerimden bağımsız, çok daha derin bir yerden konuştuğunun ilk kanıtıydı. O kararı sarkaçın gösterdiği yönde aldım. Ve bugün geriye dönüp baktığımda hayatımın dönüm noktalarından biri olduğunu görebiliyorum. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü sevgili dostlarım, senin de hayatında böyle anlar oluyor biliyorum ve olacak. Ve inan bu videoyu izliyor olman da bir tesadüf değil. Size bir tane daha örnek vermek isterim. Çünkü ilkinden bence çok farklı bir ders taşıyor.
Bir keresinde çok yakın bir dostumun sağlığıyla ilgili endişelendiğim bir dönemde sarkacıma sadece her şey yoluna girecek mi diye sormuştum. Aldığım cevap kararlı bir şekilde evet oldu. Aradan geçen haftalarda gerçekten de her şey beklediğimden çok daha iyi bir şekilde çözüldü. Ama sevgili dostum, burada seninle çok önemli bir şeyi de paylaşmak istiyorum. O evet cevabı bana hiçbir zaman hiçbir şey yapmana gerek yok. Otur bekle, her şey yoluna girecek demedi. Tam tersine o güven duygusu bana harekete geçme, doğru adımları atma cesareti verdi. İşte sarkacın gerçek gücü de bence burada. Sana pasif bir teselli vermez. İçindeki bilgeliğe güvenerek aktif, doğru adımlar atman için seni güçlendirir. Şimdi sana birkaç şey anlatacağım ve eminim ki en az birkaçında kendini bulacaksın. Sen dışarıdan bakıldığında güçlü, kararlı biri gibi görünsen de içten içe bazen kendinden şüphe edersin. Başkalarına danışmadan önce aslında içinde bir cevabın olduğunu bilirsin ama onu doğrulatmak istersin. Geçmişte bir ya da birkaç kez içimden bir ses bana söylemişti ama dinlemedim dediğin en az bir an yaşadın. Aynı zamanda çok analitik, çok sorgulayan bir yanın da var. Kolay kolay her şeye inanmazsın. Kanıt ararsın. Ve belki de tam bu yüzden spiritüel konulara yakın olsan da hala içinde küçük bir şüpheci yaşıyor. Eğer bu söylediklerimden biri ya da birkaçı sana tanıdık geldiyse sevgili dostum, merak etme. Bu senin özel, biricik bir durumun değil. Bu, gerçeği arayan, kalbiyle zihni arasında denge kurmaya çalışan hemen her insanın ortak hikâyesidir. Ve senin bu videoya tam da bugün, tam da bu saatte denk gelmen, evrenin sana gönderdiği küçük bir işarettir. Belki şu an hayatının bir alanında bir karar bekliyorsun ve etrafındaki insanlara "Sen ne yapardın?" diye sora sora aslında derinlerde zaten bildiğin cevabı bir başkasının ağzından duymayı bekliyorsun. Belki geceleri zihnin durmuyor. Düşünceler birbirini kovalıyor ve sen sabah kalktığında "Keşke bir an önce net bir cevap bulabilsem." diyorsun. Belki de tam tersi. Çok fazla insana çok fazla danıştın. Çok fazla farklı görüş aldın ve şimdi hangisinin gerçekten senin sesin olduğunu sen bile artık ayırt edemiyorsun. Sevgili dostlarım, bunların hepsi aynı köke iniyor. Dışarıdan onay arama alışkanlığı ile içeriden gelen bilgeliğe güvenme arasında sıkışmış olmak. Ve işte bu videoyu bu kadar dikkatle izlemenin tam da bu yüzden olduğunu düşünüyorum. Dostlarım, sarkaç dediğimiz bu basit görünen araç aslında insanlık tarihinin en eski bilgelik pratiklerinden birine dayanıyor. Antik Mısır'da rahiplerin kehanet ve karar alma süreçlerinde asılı taşlar ve sarkımsı objeler kullandığına dair izler bulunuyor. Çin'de Feng Shui ustaları binlerce yıldır enerji akışlarını okumak için benzer araçlar kullandılar. Kelt Druiditleri, Vedik bilgeler, hatta Orta Çağ Avrupa'sındaki gizli okullar. Hepsi farklı farklı isimler de olsa aynı özü paylaşan bir gerçeği biliyordu. Madde ile bilinç arasında bir köprü kurulabilir. Peki neden bu kadar farklı kültür birbirinden habersiz aynı yöntemle uğraştı? Sevgili dostum, ben buna tesadüf demiyorum. Bence bu insanlığın ortak bilinçaltında, ortak bir hafızada saklı olan bir gerçeğin farklı coğrafyalarda, farklı şekillerde ortaya çıkmasıdır. Bazılarımız buna kolektif bilinç der, bazılarımız evrensel bilgi alanı.
Akaşik kayıtlar. İsmi ne olursa olsun işaret ettiği gerçek aynı. Bilgi, zaman ve mekanın ötesinde bir yerde saklı ve doğru araçla, doğru zihin haliyle ona erişebiliriz. Modern bilim bunu ideomotor etki diyerek sadece kas hareketlerine indirger. Ve elbette fiziksel düzeyde de bu doğrudur. Kaslar hareket ediyor. Bu bir gerçek. Ama sevgili dostlarım, sorulması gereken asıl soru şu: o kasları harekete geçiren bilgi nereden geliyor? İşte bilimin henüz cevaplayamadığı, bizim ise kalbimizle, deneyimimizle bildiğimiz soru tam olarak bu. Şimdi gelelim pratiğe. Çünkü ben burada sadece felsefe yapmıyorum. Sana gerçek, uygulanabilir bir yol haritası veriyorum. Öncelikle doğru sarkacı seçmek ve onu tanımak çok önemli. Sevgili dostlarım, burada durup önemli bir konuya değinmek isterim. Çünkü bu konuda çok soru alıyorum. Hangi taş sarkaç için en ideal olan? Harika bir soru. Sarkaçın maddesi sandığınızdan çok daha belirleyicidir. Her taş farklı bir titreşim frekansı taşır ve bu frekans senin bilinçaltınla kurduğun bağın netliğini doğrudan etkiler. Yıllardır bu yolda çalışan biri olarak söylüyorum. Sarkaç çalışmalarında en dengeli, en temiz iletişimi veren taşların başında berrak kuvars gelir. Çünkü bu taş düşük parazitle en saf haliyle enerjiyi iletir. Eğer daha duygusal ve kalple ilgili konularda rehberlik arıyorsan gül kuvars derim. Senin için çok daha uygun olabilir çünkü. Koruma ve topraklanma isteyen, özellikle enerjik olarak hassas dostlarımız içinse siyah turmalin ya da hematit olabilir. Ama sevgili dostlarım, şunu asla unutmayın. Hangi taşı seçerseniz seçin, o taş ancak senin elinde ham bir halde olacaktır. Bir sarkacı kutudan çıkartıp direkt kullanmak, akort edilmemiş bir çalgıyı çalmaya benzer. O taşın sıfırlanması, yani üzerinde biriken önceki enerjilerden arındırılması ve ardından senin kendi frekansına uyumlanması şarttır. Bu adımı atlayan pek çok kişinin neden net cevaplar alamadığını, neden kararsız, bulanık sonuçlarla karşılaştığını görüyorum. Ve sebebi neredeyse her zaman budur. Taş henüz seninle senkronize olmamıştır. Ben hem kendim için hem de sevdiğim dostlarım için tam da bu amaçla özel olarak seçilmiş, enerji olarak temizlenmiş sarkaçlar hazırlıyorum. Taşı eline aldığında ilk yapman gereken şey ona sormak değil, onu tanımaktır. Birkaç dakika elinde tut, ağırlığını hisset. Ona zihninden sessizce seninle çalışmak istiyorum de. Ve onunla evet hayır kalibrasyonu yapmalısın. Bu bir sarkaçla çalışmaya başlamanın ikinci aşamasıdır. Eğer evet hayır kalibrasyonunu yapmazsan, bunu atladığında bütün sistemin çökeceği en kritik adımdır sevgili dostlar. Sarkacına önce bildiğinin kesin sorular sormalısın. Benim adım Deniz mi? Sarkacın verdiği hareketi gözlemleme. Dairesel mi? İleri geri mi? Hangi yöne? İşte bu senin evet cevabındır. Sonra bilerek yanlış bir soru sorun. Benim adım Kemal mi? Gelen farklı hareket de senin hayır cevabındır. Bu kalibrasyonu her seansta tekrar tekrar yapmalısın. Çünkü senin enerjin gün gün, hatta saat saat değişir. İşte tam burada mantıklı zihni koltuğa oturtma pratiğine geçiyoruz. Yani zihnimizi sessizliğe davet ediyoruz. 3 tane derin nefes alın. Her nefes verişinde zihnindeki gürültünün biraz daha azaldığını hayal etmelisin. Sana burada küçük bir sır vereceğim.
Nefesini verirken içinden "Şimdi dinliyorum." de. Bu basit cümle bilinçli zihne konuşma sırası sende değil mesajını verir. Sevgili dostlarım, sarkaç ancak net, kapalı uçlu, evet hayır sorulara net cevaplar verir. Ne yapmalıyım gibi açık sorular yerine bu kararı almam benim yüksek iyiliğim için mi gibi sorular sorarsanız çok daha mantıklı, işe yarar cevaplar alırsınız. Ve çok önemli bir şey daha ekleyeyim. Soruyu sorarken içinde şöyle olsun diye bir beklenti taşımamaya çalışmalısınız. Bu en zor ama en kritik adımdır. Bir sorunun içine gizlenmiş beklentiyi fark etmek başlarda zor gelebilir. Bunun için küçük bir pratik öneriyorum. Soruyu sormadan önce o soruyla ilgili hangi cevabı içten içe istediğini kendine dürüstçe itiraf et. Aslında evet duymak istiyorum ya da aslında hayır duymak istiyorum de. Bu itiraf garip bir şekilde o beklentinin gücünü kırar ve seni cevaba karşı çok daha tarafsız bir hale getirir. Çünkü sevgili dostlarım, bastırılan beklenti itiraf edilenden çok daha güçlü müdahale eder. Ayrıca karmaşık sorularını her zaman daha küçük, daha net parçalara böl. İşimi değiştirmeli miyim yerine şu anki işim beni büyütüyor mu? Sonra önümdeki fırsat için doğru zaman mı? Sonra bu değişim ailemin de iyiliğine mi? Gibi ayrı ayrı sorular sormak çok daha net, çok daha güvenilir bir resim verecektir. Sarkaç sana beklemediğin bir cevap verdiğinde ilk dürtün onu reddetmek olacaktır. Tıpkı benim o gece yaşadığım gibi. İşte tam o an mantıklı zihnin devreye girip hayır bu yanlış, bu saçmalık dediği andır. Cevabı önce not et. Üzerinde hemen tartışmaya girme. Zamanla o cevabın doğruluğunu hayatın kendisi sana zaten gösterecek. Burada sabır anahtar kelimedir sevgili dostlarım. Bazı cevapların doğruluğu birkaç gün içinde ortaya çıkar. Bazılarının ise aylar, hatta yıllar sürebilir. Bu yüzden ben dostlarıma hep şunu söylerim. Sarkaçtan aldığın her cevabı sanki bir tohum eker gibi düşünmelisin. Tohumu diktikten hemen sonra toprağa eşeleyip acaba filizlendi mi diye bakmaz. Ona zaman ve güven verirsin. Sarkaçtan gelen cevaplar da tam olarak böyledir. Her önemli seanstan sonra hem kendini hem sarkacını temizlemek gerekir. Bunun için ay ışığında bekletmek, tuzla çevrelemek ya da niyet ederek nefesle üflemek gibi yöntemler kullanılabilir. Bu sadece sembolik değildir. Enerjinin taşıdığı yoğun bilgiyi sıfırlamak bir sonraki seansın saflığı için çok önemlidir. Bu noktada sevgili dostlarım, size çok değer verdiğim bir başka aracı da tanıtmak istiyorum. Tütsü, ada çayı, beyaz salvia, palo santo ya da çam reçinesi tütsüsü. Hem mekanın hem de sarkacının enerjisini temizlemekte bana yıllardır eşlik ediyor. Seansa başlamadan önce birkaç dakika tütsü dumanını hem kendi etrafında hem de taşının üzerinde gezdirmek o alanı sessizliğe ve berraklığa hazırlar. Buna ek olarak lavanta ya da ada çayı gibi şifalı otları yastığının altına koymak ya da çayını demleyip içmek seans öncesi zihnini yatıştırmana yardımcı olan basit ama etkili bir alışkanlıktır. Küçük bir de meditasyon önerim var burada. Seansa başlamadan önce 5 dakikanı ayır. Gözlerini kapat. Elinde sarkacınla otur ve şu niyeti içinden tekrarla. Zihnim sessiz, kalbim açık. Ben şimdi dinliyorum. Bu 5 dakikalık sessizlik sana o gün alacağın cevapların netliğini kat be kat artıracaktır. Ben bunu her seanstan önce neredeyse bir ritüel gibi uyguluyorum ve sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum. Bu taşlar, tütsüler ve şifalı otlarla ilgili detaylı rehberleri ve seçtiğim ürünleri yine aşağıda bulabilirsiniz.
Ve son olarak sevgili dostlarım, en önemlisi bu. Sarkaç iletişimi bir gecede ustalaşılan bir sanat değildir. İlk seanslarında cevaplar bulanık ve kararsız gelebilir. Bu normaldir. Tıpkı bir kas gibi. Bu bağlantı da düzenli çalıştıkça güçlenir. Biliyorum, bu yolda ilerlerken bile zaman zaman o eski ses geri gelecek. Ya bunu gerçekten ben mi hareket ettiriyorum diye soracaksın kendi kendine. Bu sorunun cevabı şu: evet, bir anlamda sen hareket ettiriyorsun. Ama sen dediğin şey sandığından çok daha büyük, çok daha derin bir bilgiye sahip. Mantıklı zihnin bunu sadece ben diye küçültmeye çalışması aslında onun kendi sınırlarını korumaya çalışmasıdır. Sen bu sınırları nazikçe genişlettikçe şüphe de yerini bir iç huzuruna bırakacak. Bana en çok sorulan sorulardan birkaçını burada paylaşmak istiyorum sevgili dostlarım. Çünkü eminim ki bunlardan biri şu an senin de aklından geçiyor. Sarkaç yanlış cevap verirse ne olur? Sevgili dostum, sarkaç aslında hiçbir zaman yanlış cevap vermez. Ama bazen biz soruyu yanlış sorarız. Ya da zihnimiz o an fazla gürültülüdür ve gelen sinyali bozarız. Bu sarkacın değil, o anki hazırlığımızın bir yansımasıdır. Bu yüzden pratik bu kadar önemli. Hep altını çizdiğim yer burası. Yine bir başka soru, sarkaç herkeste çalışır mı? Evet, çünkü bu yetenek doğuştan hepimizde var. Ama bazılarımızda bu kanal daha açık, bazılarımızda daha kapalı. Kapalı olması yeteneksiz olduğun anlamına gelmez. Sadece o kanalın henüz alıştırma görmediği anlamına gelir. Sabırla, düzenli pratikle bu kanal sana da açılacaktır. Bir diğer soru, her gün kullanabilir miyim? Yoksa taşımı yorar mıyım? Bu hakikaten güzel bir soru. Taşını yormaz. Ama her seanstan sonra onu temizlemeyi ihmal edersen zamanla sinyaller bulanıklaşabilir. Düzenli temizlik ve düzenli pratik en sağlıklı dengeyi kurar. Ve lütfen kendi taşınızı başka insanların ellerine bırakmayın. Gördüğün gibi sevgili dostum, bu sorular aslında hepimizin ortak sorusu. Yani sen yalnız değilsin. Esasen sarkaç bir başlangıç noktasıdır. Ama tek başına da yeterli değildir. Sezgisel kanalını gün içinde de beslemen, onu sadece seans anlarına hapsetmemen gerekir. Bu konuda yıllar içinde bana en çok fayda sağlayan birkaç alışkanlığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Her sabah gözlerini açtığın ilk birkaç dakikada henüz zihnin dünyanın gürültüsüyle dolmadan önce kendine sessizce şunu sor: bugün bana ne hissettiriyor? Ama sakın cevabı analiz etmeye çalışma. Sadece hisset ve bırak. Bu basit alışkanlık zamanla seni gün boyu sezgisel sinyallere çok daha açık hale getirir. Doğada vakit geçirmek de diğer güçlü alışkanlıktır dostlarım. Toprakla, ağaçlarla, suyla temas bizi sürekli uyaran ekranlardan, bildirimlerden uzaklaştırır ve o iç sesin fısıltısını yeniden duyulabilir kılar. Haftada birkaç kez telefonunu bırakıp sadece yürüyüş yapmanı öneririm örneğin. Günlük tutmak da inanılmaz güçlü bir araçtır. Sarkacınla yaptığın her seans, aldığın cevapları ve bu cevapların zamanla nasıl doğrulandığını yazılı olarak takip etmen hem güvenini artırır hem de kendi sezgisel doğruluk oranını görmeni sağlar. Bu mantıklı zihninle konuşmanın en etkili yollarından biridir aslında. Ona somut, yazılı kanıt sunarsın. Sevgili dostlarım, buraya kadar geldiyseniz artık sarkacın nasıl çalıştığını anlamış olmalısınız. Ama belki aklında hala şu soru var. Peki bunu tam olarak neyle ilgili sorularımda kullanacağım? İlişkilerinde bir insanla yolunun kesişmesinin senin için doğru olup olmadığını hissetmek istediğinde sarkacına danışabilirsin.
Kariyerinde önüne çıkan bir fırsatın seni büyütecek mi yoksa seni yoracak mı olduğunu netleştirmek istediğinde de bu iletişim sana rehberlik eder. Bir eve taşınma, bir şehir değiştirme, bir ortaklık kurma kararlarında da aynı şekilde kullanabilirsin. Hatta bazı dostlarımız günlük küçük seçimlerinde bile bugün hangi yöne gitmeliyim, bu görüşmeye gitmeli miyim, sarkaçlarına danışıyor ve bu zamanla onların sezgisel kaslarını inanılmaz güçlendiriyor. Ama sevgili dostlar, burada önemli bir sınır çizmek istiyorum. Çünkü bu konuda dürüst olmak benim için çok önemli. Sarkaç, senin iç rehberliğine erişmenin bir aracıdır. Tıbbi teşhis koymanın ya da hayati geri dönüşü olmayan kararları başka hiçbir değerlendirme yapmadan tek başına ona bırakmanın bir yolu değildir. Bilgece kullanılan bir sarkaç seni içindeki bilgeliğe yaklaştırır. Ama son kararı her zaman sen bütün bilgeliğinle birlikte almalısın. Yıllar içinde binlerce kişiyle bu konuşmayı yaptım ve gördüm ki hemen herkes aynı 3 tuzağa düşüyor. Belki de sen de bunlardan birini yaşadın. Bir bakalım. En büyük hata, acele etmek. Yeni başlayan pek çok kişi ilk seansında büyük, hayati bir karar hakkında soru sormaya kalkışır. Ama henüz taşınla tanışmadan, henüz kalibrasyonunu netleştirmeden büyük sorulara girmek, bulanık sulardan berrak bir yansıma beklemek gibidir. Önce küçük, sonucunu zaten bildiğin sorularla güven inşa etmelisin. Az önce anlattım. İkinci büyük hata, sonucu zorlamaktır. Bir cevap gelmediğinde ya da beklenenden farklı geldiğinde sarkacı sallayıp hadi bana doğru cevabı ver diye zorlamak ki bunu çoğumuz bir kere olsun yaptık. Ama bu mantıklı zihnin kontrolü yeniden ele geçirme çabasından başka bir şey değildir. Cevap gelmiyorsa bu da bir cevaptır. Belki sorunun zamanı doğru değildi. Belki zihnin henüz hazır değil. Üçüncü büyük hata, enerjiyi temizlememek. Bunu az önce konuştuk ama tekrar vurgulamak isterim. Çünkü gerçekten en çok atlanan adım budur. Yoğun duygusal bir seanstan sonra taşını ve kendini temizlemeden bir sonraki seansa geçmek, önceki sorunun enerjisini yeni soruna taşımak demektir. Bu da kararsız, tutarsız, sonuçların en büyük sebebidir. Eğer bu 3 hatadan birini kendinde tanıdıysan sevgili dostum, üzülme. Bu senin bu yolda ilerlediğinin, kendini dürüstçe gözlemleyebildiğinin bariz bir işareti. Fark etmek değişimin ilk adımıdır, unutmayın. Şimdi seninle birlikte kısa bir görselleştirme yapmak istiyorum. İstersen şimdi elindeki taşı ya da sarkacını al, gözlerini kapatabileceğin bir yerde otur. Nefesini yavaşça al ve yavaşça ver. Şimdi zihninde, göğsünün ortasında, kalbinin tam üstünde küçük, sıcak bir ışık olduğunu hayal et. Bu ışık senin en derin bilgeliğinin, en saf gerçeğinin ışığı. Her nefes alışında bu ışığın biraz daha parlaklaştığını, her nefes verişinde ise içindeki gürültünün, o mantıklı zihnin telaşının, sesinin biraz daha uzaklaştığını hisset. Şimdi bu ışığın yavaşça elindeki taşa doğru bir ip gibi uzandığını hayal et. Taş ile kalbin arasında görünmez bir bağ kuruluyor. Bu bağ senin bugüne kadar hep içinde taşıdığın ama duyamadığın o sesle seni yeniden buluşturuyor. Birkaç saniye bu bağlantıda kal sevgili dostum. Acele etme. Ve şimdi hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte bu kadar basit. Bu kadar derin. Bu küçük pratiği her seanstan önce tekrarlarsan zamanla farkını kendin de göreceksin. Dostlar, bugün burada sadece bir teknik anlatmadım. Size kendinize geri dönüşün bir yolunu göstermeye çalıştım.
Çünkü sarkaç aslında dışarıdan bir cevap getirmez. O zaten içinde olan bilgeliği sesini yükseltebileceğin bir forma dönüştürür. Bu yolculuğa çıkarken hatırlaman gereken tek şey şu: sen zaten doğduğun günden beri bu bilgeliği içinde taşıyorsun. Hayat seni yıllar içinde bu sesi susturmaya iten pek çok deneyimden geçirdi. Belki eleştirildin, belki hayal kuruyorsun dendi. Belki kendi içgüdülerine güvenmemen öğretildi. Ama o ses hiçbir zaman gitmedi. Sadece sabırla senin onu yeniden duymaya hazır olacağın günü bekledi. Ve o gün bugün olabilir. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen, bu senin tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Bu kadar uzun, bu kadar derin bir konuşmayı sonuna kadar dinleyen insan sayısı azdır. Ve senin burada olman, senin bu bilgiye gerçekten hazır olduğunu gösterir. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Bugün bu videoyu izledikten sonra sarkacını ya da henüz yoksa basit bir ipucuna bağlı bir yüzüğü eline al ve sadece kalibrasyon yap. İlk adımı bugün at. Büyük bir soruyla başlamana gerek yok. Sadece o bağlantıyı hisset. Ve lütfen yorumlarda bana bu deneyimlerini anlat. Çünkü bu topluluk birbirinin tanıklığıyla büyüyor. Senin paylaşacağın bir tek cümle belki de bu videoyu senden sonra izleyecek başka bir dostumuzun kalbine dokunacak. Unutmayın dostlarım, cevaplar her zaman dışarıda değildir. Hatta çoğu zaman içimizdedir. Sarkaç sadece o cevabı duyacak kadar sessizleşmemize yardımcı olan bir dosttur. Bu videoyu buraya kadar izlediysen ruhunun zincirlerini kırma cesaretini gösterdiğin içindir. Artık saklama. Sen köklerinin en güzel meyvesisin. Bu videoyu hayatında tıkanıklık yaşayan o özel ruhlarla paylaş ki onların da morfik alanı temizlensin. Bu mistik ailenin bir parçası olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Işık yolu sizi aydınlatsın ve atalarınızın sevgisi arkanızda bir kalkan olsun. Namaste.